Toprak bazen sana seslenmez, sadece nefes alır. Bugün konuşacağımız şey çoğu define meraklısının ya bakıp geçtiği ya da tamamen yanlış yorumladığı o ince nefes. Sessiz hava bacası. Eğer bir yeraltı mahzeninden, oda tipi saklama boşluğundan ya da insan eliyle düzenlenmiş bir saklı bölümden söz ediyorsak, o yapı zaman içinde çökmeden, içindekiler bozulmadan kalmak için nefes vermek zorundaydı. Bu nefes çoğu zaman büyük bir delik değil, sabah geç kurumaya direnen ince bir nem hattı. Kışın karı önceden eriten dar bir şerit. Taş dizisinde yarım parmak kadar geri duran tek bir blok. Canlı kalan küçük bir ot adası ya da yüzeyde hafif serinlik veren mikro bir nokta. Efsane ve korku katmanlarını soyacağız arkadaşlar. Kandil deliği, nefes gözü, tılsım nemi diye anlatılanların ardındaki gerçek fiziksel mantığı tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Videonun sonuna kadar kal. Çünkü vaka senaryolarında çoğunun gözünden kaçan farkları bir araya getirip nasıl anlamlı hale geldiğini göstereceğim. Hazırsan Toprak bugün sessizce ama açıkça konuşacak. Evet sevgili dostlar, birazdan toprağın derinliklerindeki o gizemli ve tılsımlı yapıların nefeslerini ensenizde hissedeceksiniz. Başlıyoruz. Bölüm 1. Sessiz hava bacası nedir? Arkadaşlar, sessiz hava bacası yer altındaki bir boşluğun mahzen, oda, tünel geçişi, gizli depo nişi, doğal ya da yarı yapay bir hava dolaşım kanalıdır. Sessiz denmesinin sebebi çoğu zaman belirgin bir taş yığını, büyük bir ağız ya da çukur olarak değil, ince bir çatlak, yığma taşların arası, yüzeyde hafif kabartı, küçük bir ot yoğunluğu, kısa sürede kurumayan nemli bölge ya da kışın karın önce eridiği ince bir şerit olarak kendini göstermesidir. Bu bacalar tamamen dikey olmak zorunda değildir arkadaşlar. Yatay, dikey, kırılmalı, eğimli ya da kademeli olabilirler. İlk bakışta doğal kaya çatlağı gibi algılanır. Çoğunlukla ana yapının tam merkezinde değil, köşe, yan duvar hattı ya da drenaj hattına yakın konumlanırlar. Her zaman tek değildir. Bazen bir giriş bölümü yakınında dar bir nefes çizgisi, arka tampon duvar yönünde ikinci bir dengeleme kanalı bulunabilir. Bölüm 2. Tarihsel bağlam. Hangi dönemde ve nasıl? Şimdi Roma döneminden başlarsak, mahzen tipi depolar ve mahzen odalarında hava dolaşımı, uzun ömürlü organik malzeme, örnek verirsek arkadaşlar, şarap amforası, tahıl ve benzeri için önemliydi. Hava bacaları çoğunlukla duvar içi ince boşluk ya da kubbe tepesinde küçük delik şeklinde. Yüzeye yansıması bazen düzgün olmayan taş dizilimidir. Bizans'ta arkadaşlar korunak ve ibadetle bağlantılı alt bölmelerde tahliye ve koku giderme işlevi de vardı. Yüzeyde ince, bazen bitki örtüsünün hafifçe farklılaştığı çizgiler görülebilir. Geç Orta Çağ ve Erken Osmanlı dönemine bakalım. Gizli saklama bölmeleri çoğunlukla arkadaşlar esas konutun dışında, yani eğimli arazi kademelerinde hava bacası ya su tahliyesi ile kombine ya da taş yığma duvar üst kotuna gizlenmiş ince bir aralık olarak karşımıza çıkıyor. Rum ve Ermeni ustalarının işçiliğinden bahsedelim. Taş diziminde arkadaşlar simetri ve fazla düzen en büyük ipucudur. Üste masif görünen yüzeyde bir taş, diğerlerinden çok az farklı açıyla oturuyorsa altından hava geçidi olabilir arkadaşlar. Bir diğer konumuz Anadolu kırsalı. Geç dönem gizemleri diyelim. Acil saklama amaçlı hızlı hazırlanmış odacıklarda nefes kanalı çoğu zaman doğal çatlaklar değerlendirilmiştir. Yapay müdahale azdır yani. Bu nedenle belirgin işaret arayan gerçekten yanılır. Hani bazen diyorum ya, doğal dediğimiz şeyleri bile araştıralım, şüpheyle bakalım. Bu doğaldır dediğimiz bütün o işaretlerin doğal olmama ihtimali de vardır. Arkadaşlar, gerçek bir defineci her şeyi değerlendirir. Evet arkadaşlar, bölüm 3. Yanlış bilinenler. Her hava bacası yuvarlak delik gibi görünür mesela diyoruz. Her hava bacası yuvarlak delik gibidir diyoruz. Yanlış. Gerçek çoğu zaman doğrudan görülebilen delik yoktur. Sadece çevresel belirti vardır. İnsanlar o kadar aptal değillerdi arkadaşlar. Eski insanların mantığı, düşüncesi, o anın teknolojileri, o anın hayatıyla, yaşantısıyla orantılıydı. Ve düşünce tarzları, mantıkları
Gerçekten çok gelişmişlerdi. Şu anda bile onların düşüncelerini, o düşüncelerden çıkan bilmeceleri, şifreleri çözemiyoruz bu teknolojinin içinde. Neden? Onlar çünkü zeki insanlardı. Yanlış, her tılsımlı yapı hava girişini kapatır düşüncesi. Gerçek ise arkadaşlar, hava tamamen kesilirse içeride çürüme hızlanır. Koruma amaçlı bile olsa bacanın kamufle edilmesi tercih edilir. Yok edilmesi değil. Baca varsa hemen altında mahzen vardır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Gerçek olan bazen hava kanalı yatay ilerleyip sonra aşağı kırılır. Yani yüzeydeki nokta mahzenin tam üst iz düşümü olmayabilir. Yani delik burada veya kanal burada, zemin altından ilerliyor, farklı bir yerden aşağı iniyor. Burada değil demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bitki farkı hava bacasını %100 gösterir düşüncesi. Yanlış. Gerçek olan toprakta başka nedenlerle mineral yoğunluğu, eski ateş yakma alanı, hayvan tüneli varsa da bitki türü değişebilir arkadaşlar. Dediklerimi dinleyin arkadaşlar. Bunlar sizin işinize yarayacak. Bölüm 4. Fiziksel göstergeleri okuma şekli diyelim. 1. Toprak rengi. İnce şerit halinde daha açık ya da daha koyu ton. Alttan yukarı hava ve nem hareketlerinin işaretidir. 2. Nem tutma. Sabah çiğ, yani sabah çiğ düştüğü zaman diğer yüzeylere göre daha geç kayboluyorsa alt dolaşım veya nem geçişi var demektir. Bunu böyle anlayın arkadaşlar. 3. Kışın kar erimesi. Kar örtüsü eşitken, her taraf aynıyken ince bir şerit ya da nokta önce eriyorsa alttan ılık hava sızıntısı olabilir demektir. Bunu unutmayın. 4. Yaz sıcağında serinlik. Şöyle elini yere koyduğunda çevresine göre hafif serin küçük bir alan. Bu akşamüstü saatlerinde daha da çok fark edilir. Hava hareketinin göstergesi olabilir arkadaşlar. 5. Bitki örtüsü. Dar alanda tek tip farklı ot. Yosun ya da mantar dizilimi. Özellikle taş aralarında yeşilin daha canlı kalması gibi. Bakın arkadaşlar, ben sizlere neler söylüyorum. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kendi kendine oluşan şeyler değil bunlar arkadaşlar. 6. Böcek ve küçük canlı hareketi. Karıncalar bazen hafif ılık ve kuru çizgileri sever. Aşırı yoğun bir karınca yolu işaret değildir. Ama bacaya paralel uzanıyorsa kayda değerdir arkadaşlar. Değerlendirin. Araştırın. Es geçmeyin. Sonra pişman olursunuz. Es geçmeyen birisi gelir, pişman olursunuz. 7. Taş diziminde uyum bozukluğu. Bakın, iyi dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi yığma taşlar aynı boy hepsi. İçlerinden biri çok hafif, yarım parmak geride veya önde ise arkasında boşluk olabilir. Arkadaşlar değerlendirin. 8. Çatlak çizgileri. Düz kaya yüzeyinde tamamen düzensiz çatlaklar arasından biri daha temiz kenarlı ise zamanında genişletilmiş olabilir. Değerlendirin. 9. Sesle yoklama. Taş yüzeye hafifçe tıklanıldığında, yani tıklatınca böyle bir bölgede daha tok, yanında daha boş yankı hissedilen hafif bölge diyelim arkadaşlar. Değerlendirin. Bölüm 5. Tılsım anlatıları ve gerçekçi okuma diyelim arkadaşlar. Tılsım var mı? Var. Evet. Gerçek mi? Evet. Ama her zaman her yerde tılsım yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Define anlatılarında hava bacıları bazen koruyucu nefes, kandil deliği, cinlerin gözü, ebenin gözü, her neyse gibi adlarla anılır. Alakası yok arkadaşlar. Gerçekte koruyucu nefes denilen oda içindeki küf kokusunun çıkmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Ben sizlere doğruları, gerçekleri söylüyorum. İsterseniz siz yine kahvelerde istediğinize inanabilirsiniz. Gidip buraları kazıp doğaya faydanız olur. Olabilir yani. Göz denen tavan kubbesinin ince açıklığı olabilir arkadaşlar. Tılsım nemi diye tarif edilen şey de sıcak soğuk dengesinden doğan yoğunlaşmadır arkadaşlar. Tılsım söylenceleri çoğu zaman dikkat dağıtmak ya da başkalarını caydırmak için sonraki kuşaklarca abartılmıştır. Bilimsel yaklaşın arkadaşlar. Her olağan dışı işareti önce doğal açıklama listesiyle karşılaştırın. Bakın nedir ne değildir. O zaman kendiniz zaten anlarsınız. Bölüm 6. Yapısal mantığı anlama. Neden hava gerekiyor arkadaşlar? Bunu hepimiz çoğumuz biliriz. Hepimiz biliriz yani. Yine de ben açıklayayım. Organik malzemeler, tahıl, kumaş, ahşap ve benzeri, yani bu tarz malzemeler havasız ortamda küf ve çürüme olur.
çürürler. O yüzden metal eşya nem hapsolursa oksitlenme oluşur arkadaşlar. Yapı sağlığı. Nem basıncı taş ve harcı çözer arkadaşlar. Baca yerleşim mantığından bahsedelim biraz da. Su girmesin diye çoğu zaman doğrudan yağmur alan çukur şeklinde değil, yan eğimde ince aralık şeklindedir. Kara hayvanları girmesin diye de dar tutulurlar genelde. Duman çıkışı için bazı depolar aynı zamanda kısa süreli konaklama alanı ise küçük ateş yakıldığında duman tahliyesi gerçekleşmiştir. Ondan dolayı da yapılmış olabilirler. Ama eğer ki içerisinde konaklama yapıldılarsa ve o da çok böyle bariz bizim bildiğimiz baca tarzı şeyler yoktur. Öyle değildir yani. Bölüm 7. Yasal ve güvenlik uyarıları. Size uyarmak istediğim bir konu da budur. Bakın, eski yapıların çökme riski çok yüksektir. Küçük bir hava bacası çevresini hoyratça açmak göçmeye neden olabilir. Arkadaşlar, dikkatsizce çalışmak canınızdan edebilir sizleri. Yer altında zehirli gazlar var. Oksijen eksikliği, gizli oyuk ve birçok tehlike riski vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bölüm 8. Adım adım gözlem yönteminden bahsedelim. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. 1. Ön hazırlık. Araziyi günün 4 zamanı gözlemle. Sabah serinliği, öğlen sıcaklığı, akşamüstü ve geceleyin. Niye dediğimi sonradan anlayacaksınız. İyice dinleyin. Şimdi şöyle bakın. Şöyle söyleyeyim size. Neden geceleyin dedim mesela. Bir tahmini olan varsa yorumlardan bekliyorum cevabını. Bakalım ne kadar dikkatli dinleyenler var. Onu da görmüş olalım. 2. Not alma. Küçük kroki çıkar arkadaşlar. Gördüğün farklı renkli toprak, bitki çizgisi, taş uyumsuzluğu noktalarını işaretle. 3. Nem ve çiğ takibi. Sabah çiğin en geç kaybolduğu mikro alanları işaretle. Lazım olacak sana. Dediğimi dinle. 4. Kış gözlemi arkadaşlar. Kar örtüsünde erken eriyen mikro lekeleri, bölgeleri fotoğrafla kaydet. Lazım olacak sana. Kalem unutmaz, fotoğraf unutmaz ama aklımızdan çıkabilir. 5. Hafif ses denemesi. Arkadaşlar bakın, metal değil, ahşap saplı küçük çubukla yüzeye hafif tıklat. Tok ve böyle boş ses farkını ayırt etmeye çalış. 6. Hava hareketi testi. Çok ince tek tel pamuk lifini sabah erken rüzgarsız anda çatlağın ön tarafına doğru yaklaştır. Lifte hafif titreme varsa mikro hava hareketi olabilir arkadaşlar. 7. Çevresel doğrulama. Aynı belirtiler rastgele başka bölgelerde de varsa özgünlük azalır. Arkadaşlar, tekil ise değerli bir işarettir. 8. Kayıt arşivi. Çektiğin her fotoğrafın üzerine tarih ve saat notunu mutlaka ekle. Sana lazım olacak. Dediğim şekilde davranman senin resmi olarak arkeolog olup resmi kurumda çalışıyor olmanı gerektirmez. Bu işi yapıyorsan amacın define bulmak ise benim dediğimi uygula. İşinizi kolaylaştırmak için uğraşıyorum burada. Tabii yasal olarak demek istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bölüm 9. Sahadan 3 senaryo kurgu örneği vereyim ben sizlere şimdi. Senaryo 1. Eğimin yanı. Orta eğimli yamaçta düz, parlak bir taş dizisi. Taşların ortasında biri çok hafif gömülü. Sabah çiğ o taşın çevresinde daha uzun kalıyor diyelim mesela. Öğleyin bitki çizgisi hafif daha canlı. Demek ki altta eğimli bir odanın üst köşe nefes hattı olabilir arkadaşlar. Dediklerimi iyice dinleyin. Bakın, videoyu tekrar edin, dinleyin. Tekrar edin, dinleyin, o zaman anlayacaksınız dediğimi. Senaryo 2. Düz platoda ince çatlak. Geniş kayalık zeminde doğal çatlaklar karmaşık. İçlerinden biri daha temiz, çizgi halinde yani. Kış günü kar yağdığında o çizgi boyunca kar erken inceliyor diyelim mesela. Dediğimi iyi anlayın bakın. Demek ki ne? Alttan hafif sıcak hava kaçışı var demek ki. Senaryo 3 arkadaşlar. Bu senaryoyu size söylediklerim bazı şeyleri konu içerisinde geçirip sizi daha iyi anlamanızı sağlamak içindir yani. Yığma duvar bitişi. Eski yığma duvarda bütün taşlar benzer. Bir tanesi hafif geride veya önde. Altında toprağın rengi komşu alana göre daha koyu ve nem tutuyor. Karınca hareketi tam o taşın alt kenarında yoğunlaşmış mesela. Demek ki ne arkadaşlar? Dar hava geçidi veya drenaj hava birlikte demektir. Yani daha iyi tanımlarsak gece boyunca çok hafif eğimli bir mikro yüzeyden su, çığ, sızıntı gibi belirli ince bir hattı takip ederken aynı hattın üstünde veya İçinde çok küçük bir hava hareketi de olur. Böylece gözle görünmez film şeklinde hem aşağı doğru ince su akışı hem de hafif hava
geçişiyle birlikte etkide bulunur arkadaşlar. Çift etki eşittir normalden daha belirgin, erken kuruyan ya da geç kuruyan iz anlamında diyorum yani. Onu iyice anlayın arkadaşlar. Çok sık sorulan sorular diyelim, cevaplayalım. Soru cevap şeklinde yapalım yani. Onu demek istiyorum. Bunu aynı şekilde siz de cevaplayın. Benim cevabıma bakmayın arkadaşlar. Her nemli nokta hava bacası mı? Hayır. Yeraltı su damarı gölge kalma süresi yağmur sonrası birikimde nem yapar arkadaşlar. Fark, hava bacası nemi genelde çizgisel veya küçük odaklıdır. Rastgele yayılmaz. Soru yine soralım. Hava bacası tılsımlı olur mu? Yanıt olarak şöyle diyelim. Halk anlatılarında koruyucu denir. Gerçekte yapısal bir gerekliliktir. Tılsım diye korkutup başkalarını uzak tutma niyeti olabilir. Tılsım var mıdır? Vardır ama dediğim gibi her yerde her zaman yoktur arkadaşlar. Günümüzün sahte hocaları olduğu gibi eskiden tılsım yapanların da sahteleri vardı. Yaptı gibi gözüküp hiçbir etkisi olmayan ama milletin paralarını cebe indiren insanlar eskiden de vardı yani. Onu demek istiyorum. Hemen kazmak gerekir mi? Yanıt hayır. Kazı izinsiz suçtur arkadaşlar. Onu demek zorundayız. Ve çökme riskini artırır. Bilimsel kayıt ve koruma her şeyden önce gelir. İzin alın, ondan sonra kazın. Birden fazla hava kanalı olabilir mi? Yanıt evet. Büyük depolarda giriş yönünde bir, arka köşede dengeleme amaçlı ikinci bir tane olabilir arkadaşlar. Sirkülasyon babında diyorum. Sirkülasyon, hava akışı sağlansın diye. Soru, bir diğer soru, hangi mevsimde en net okunur? Yanıt olarak şöyle diyelim. Nem ve sıcaklık farklarının belirgin olduğu ilkbaharın serin sabahları ve kar örtüsü olduğu kısa kış dönemlerinde. Bölüm 11. Tılsım inançlarındaki kandil ve nefes gözü açıklaması nedir bu? Arkadaşlar, kandil deliği diye aktarılan çoğu açıklık aslında duman tahliyesi ve hava dengelemesi içindir. Nefes gözü ise odanın tavan merkezinde değil, yan kırılma noktalarında olabilir. Gerçek yapı mantığı çerçevesinde gizemin perde arkasında hep fiziksel ihtiyaç vardır. Bu bakış açısı sizleri kandırılmaktan korur arkadaşlar. Kandırılmak istemiyorsanız dinleyin beni. Bölüm 12. Şimdi haydi bakalım arkadaşlar, herkes sahada gözlemlediği ama açıklayamadığı ince işaretleri yorumlara yazsın. Bir sonraki videoda o yorumlardan seçip yorumlayacağım arkadaşlar. Ve kışın kar örtüsü fotoğraflarınız varsa ve üzerinde erken eriyen şeritler görüyorsanız tarih ve saat ile benimle mutlaka paylaşın. Birlikte analiz edelim arkadaşlar. Bölüm 13. Kısa olarak bir özetleyelim konumuzu şimdi. Sessiz hava bacası çoğu zaman doğrudan görünmez. Bakın dediğimi dinleyin. Çevresel belirtilerle okunur. Bitki, nem, kar erimesi, taş dizim farklılıklarıyla birlikte değerlendirilir. Tek belirtiye dayanılmaz. Örtüşen 3-4 işaret değerli kabul edilir. Tılsım anlatısı çoğunlukla sonradan eklenen korkutma veya gizem katmanıdır. İzlediğiniz her bölümde bir katmanı daha kaldırdık. Renk farkı, nem süresi, kar erimesi, mikro hava titreşimi, taş dizimi, hepsini tek tek değil birlikte yorumlamak gerektiğini artık içselleştirdiniz arkadaşlar. Sessiz hava bacasını abartılı tılsım anlatılarından koparıp gerçek yapısal ihtiyaca bağlamak seni hem daha güvenilir hem de daha seçici kılar. Şimdi sıra sende. Yorumlara gözlemlediğin zemindeki belirtileri ve ne düşündüğünü mutlaka yaz. Unutma, acele karar tehlike getirir. Kayıt ise değer üretir. Eğer bu anlatım bakış açını açtıysa videoyu paylaş ki diğerlerine de faydası olsun. Takipte kalmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü yeni gelen çok güzel, sizler için çok faydalı videolarımız var. Onları da kaçırmamanız babında takip edin. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa abone olarak aramıza katılabilirler. Unutma, gördüğünü sandığın şey belki de sabretmediğin için çoktan kaybettiğindir. Hep kazanmanız dileklerimle. Hoşça kalın değerli dostlar.